Evet, Uzay Çağında Yolculuğun bir başka yayınına, bir başka sabah yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber SpaceX ve NASA'nın uzay istasyonuna 4 farklı astronotu fırlatacağını izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki SpaceX, NASA'nın uzay istasyonuna astronot taşımacılığını üstleniyor. Artık uzun yıllarda değiliz çünkü yaklaşık aşağı yukarı 4 yıl olacak. Yani 4 yıldır SpaceX, NASA'nın astronot taşımacılığını yapıyor. Bugün de 4 farklı astronotu fırlatacak. Evet, bayağı oldu SpaceX yayını yapmayalı. Güzel olacak. Yani özledim aslında. Falcon 9 izlemeyi özledim. Saçım neyi var ya? Neyse. Cidden yani Falcon 9 izlemek benim için ayrı bir zevk. Onu söylüyorum. O zaman hani çok şey yapmadan hemen hızlı bir şekilde yayına geçmek için sunumumuzu açalım hemen. Sunumumuzdan hangi astronotların ve hangi araçların kullanıldığına bakalım bu görevde. Evet. SpaceX'in Crew-7 görevi. Bu görev SpaceX'in toplamda yapmış olduğu 11. insanlı uzay görevi olacak. SpaceX 2021 yılından bu yana kadar toplamda 11 farklı insanlı uzay görevi yaptı. Hem ISS olsun hem de hem ISS'e olan NASA görevleri, hem Axiom görevleri, hem de Inspiration 4 görevi olsun. Toplamda 11 görev yaptı bunlar. Aslında bu görevde kullanılan Crew Dragon'a bakalım. Bu görevde kullanılan Dragon Endurance. Yani ilk defa Crew 3 görevini uçan Crew Dragon uzay aracı. Ve bugün 3. kez kullanılacak. Bundan daha öncesinde Crew 3, Crew 5 ve Crew 7 görevlerinde kullanıldı bu araç. Roketimize bakalım. Roketimizin ilk uçuşu olacak. Daha taze bir itici diyebiliriz. Daha ilk uçuşu olacak. Crew 7 görevi dediğim gibi. Ve bunun yanında bu görevde bir drone gemisi iniş yapmayacak bu itici. Drone gemisi yerine artık mürettebatlı görevlerde de kara inişi yapmaya başladı SpaceX. Bu da tabii maliyeti NASA için bayağı bir düşürüyor. Bunu söylemekte fayda var. Evet, o zaman astronotlarımıza gelelim şimdi. Kimler gidiyor? Uzay istasyonuna kimler gidecek? Onlara bakalım. Öncelikle Amerikalı bir adet Amerikalı astronotumuz ilk uçuşunu yapacak. Crew-7 görevinin kumandanı olarak. İlk uzay görevi daha çaylak seviyesinde dediğimiz bir astronot. Şu anda NASA 2017 grubunda seçtiği astronotları yavaş yavaş artık sahaya sürüyor ve onların ilk deneyimlerini kazandırıyor ki ilerleyen yıllarda bu astronotlar Artemis görevlerini Ay'a gitsin ya da daha da sonrasında Mars'a gitsin gibi. İlk dediğimiz gibi görevimizin kumandanı Jasmine Mockbelly. 2017 yılında mezun olmuş. Yani astronot sınıfından mezun olmuş bir hanımefendi kendisi. Evet, Crew-7 astronotlarımızdan Andreas Mogensen. Kendisinin ikinci uzay görevi ve ilk uzay görevi olarak Soyuz TM-16M görevinde uzay istasyonuna gitmiş ve gelmiş. Ve kendisi bu görevin pilotu. Kendisi bu görevde Crew Dragon'a pilotluk yapacak. Evet, bir Japon astronotumuz. Tabii ki asla eksik olmaz. Japonlarımız uzay istasyonumuzun eksik olmaz kısmı. Satoshi Furukawa kendisinin bu ikinci uzay görevi olacak. Kendisi daha öncesinde Soyuz ile uzay istasyonuna gitmiş. TMA-02M göreviyle. Kendisi bu görevin görev uzmanı. Yani kalan 2 kişi görev uzmanı oluyor bu görevlerde. Sonraki astronotumuz ise bir Rus astronotu. Kendisinin Crew Dragon'la ve genel olarak uzaya ilk çıkışı olacak Crew-7 göreviyle. Kendisi yine bu görev uzmanı. Evet, o zaman hazırız. Hazırız. Evet, şu anda durumumuz bu şekilde. Şu anda 4 astronotumuz da Crew Dragon içinde fırlatılmayı beklemekte. Şu anda hala kuleyle bağlantıları var. Servis kulesiyle bağlantıları var. Bu birazdan kesilecek ve daha sonrasında Crew Dragon'ın acil kaçış sistemi devreye gelecek. Yani bundan sonrasında olacak herhangi bir sorunda eğer ki çok büyük bir hani astronotun hayatlarını tehlikeye atacak bir durumsa direkt Crew Dragon 4 adet Super Dragon motorunu çalıştırıp kendisini uzaklaştıracak ve şu anda kule çekiliyor gördüğünüz gibi. Ben hemen şu yayını şey yapayım. Critical milestone, Jessica, as that arm moves away, because now that means
Olur. Bu arada chatten soru cevap yapabiliriz bu sırada. Güzel olur. Quickly, and it can move, as I understand it, a lot faster than it's moving now in the case of an emergency egress, or they would move forward and arm the launch escape system. Evet. That hasn't been armed yet. Geçtik mi? This is the moving and stowing of the crew access arm. Şimdi bu görev aşağı yukarı 180 günlük bir görev olacak. So that we can clear that Yani aşağı yukarı 6 aylık. Yani nasıl bir soru cevap. Yani ne merak ediyorsanız sorabilirsiniz. Görevle ilgili, görevle alakasız, uzayla ilgili, fırlatma ile ilgili cevaplamaya hazırım. Çok da memnun olurum. Cevaplamaktan. We're now waiting to hear that Dragon is go for section 7, closing the visors and arming the launch escape system. You are go for section 6, close visors and arm launch escape system. They changed the number, but it's the same. Dragon copies go for section 6, launch escape system arming. Same milestone. I hear from previous Tamam. that this system İki tane duyuruyu geçtim. loud thump, so they Ağza can alıştı artık hear Twitter that diyebiliyoruz. on board. Twitter demiyoruz, X diyoruz. Which makes sense. You've got those engines, those Super Dracos, which are Visors closed, arming launch escape system. Ya büyük ihtimalle aynı kalitede olacağını zannetmiyorum. Chandra'nın da bulunan kameraların. Right, and sounds like that was İlk görsel aldık en azından. O da Data güzel arm, bir şey. and that command can be sent from either the ground or the crew, and the crew is sending that command now to arm that system. And that launch Videolarımız escape hepsini system geçtiğimize is, of göre. course, the system that will propel us Devam away ederiz. from the rocket, Mars'a the crew gideceğiz. capsule itself Yok, with the crew o inside in the benim event of görevim any değil. type of emergency with the rocket. And that is, of course, a system that we Şey yapalım, would RT'leyelim bunu. use, but it consists of 8 Super Draco thrusters on this Dragon vehicle that are used only for this abort. And we say we hope to never use it. We hope to not be in the situation, but we have had situations where we've had incredible in-flight. Şimdi şöyle, SpaceX'in şu an toplamda 4 adet Crew Dragon uzay aracı var. Endeavor, Resilience, Endurance ve Freedom. Yani 4 uzay araçları var şu anda Crew Dragon pilotunda. Bunun 5.sini yapıyorlar şu an. 5.sinin tabi ismi daha belli değil. Ben açıkçası 5.sinin hala Challenger olmasını istiyorum. Ya bir araç artık Challenger olmalı. Hani SpaceX pilotunda. Dün şey oldu. Dün SpaceX Crew-7 ateşledi. Starship neticesi Crew-7'in statik ateşlemesini yaptı. That's right, or at least 1.5. Oğuz gelmiş. Hoş geldin. Now active. They do that 2 minutes before loading of the props, since that, of course, then does present a more risky situation with that prop on board, and it will stay armed all the way through orbital insertion. Yani 33 motor başarılı ateşlemişler. Sanırsam 2 tanesi bir tam 6 saniye ateşlemiş. Geri kalan hepsi herhalde 5 saniye mi? O civar bir şey ateşlenmiş. Güzel bir şey bu. Yani, ateşlemeyi başarılı yapmışlar. Büyük ihtimalle ikinci uçuşunda onu etkileyecekler. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Starship'i Crew-7'in üzerine koymaya hazırlanıyorlar. Bunu yaptıktan sonra büyük ihtimalle uçuşa çok az kalmış olacak. Ki eğer tabi bir FAA davası var. FAA çevreciler tarafından dava edildi. İlk SpaceX'in Starship fırlatması sonrası. Saçma sapan bir dava. Umarız kızı çözülür de bir yayın patlatırız onu. Şu an benim hype'ımı o şey yapıyor. Ne derler? Geri çekiyor. Çünkü o belirsizlik. Bu arada şu anda yakıt dolumu yapılıyor. Artık hani yakıt dolumu başladı. Bu SpaceX'e özel bir durum. SpaceX astronotlar araca bindikten sonra Falcon 9'u yakıt dolumuna başlıyor. Çünkü SpaceX aşırı soğutulmuş yakıtlar kullanıyor. Verimlilik açısından önemli bir faktör olduğu için. Bu yüzden de astronotlar bindikten sonra kule çekiliyor ve ne olur ne olmaz diye artık hani bu saniyesinden sonra yakıt dolumu sırasında roket patlayabilir. Bu yüzden de acil durum sistemi çalışıyor. Yani aktif hale getiriliyor. Şu anda işte sıvı kerosenimizle sıvı oksijenimiz roketimize doluyor. Şimdi şeyi merak ediyorum. Yayından acaba şeyden aşağı alır mıyız? Starship kulesinden aşağı. Çünkü yanında bir devasa bir kulemiz var. İlerleyen yıllarda Starship'ten
several miles Florida'dan offshore Starship fırlatmak için bir out kule in the yapıyorlar. Atlantic Ocean. Yatlar daha doğrusu. Kule hazır. Those Super Draco engines capable of moving Dragon Tabii half a görevi mile özetleyebilirim. in just Görevimiz 0.25 seconds. NASA'nın Commercial Crew yani ticari mürettebat programı çerçevesinde yapılıyor. Amaç ise uzay istasyonuna, uluslararası uzay istasyonuna NASA astronotlarını, daha doğrusu yani uluslararası uzay istasyonunun üyelerine ait astronotları uzay istasyonuna ulaştırmak ve oradan geri getirmek. Görevin amacı baş başına bu. Bu NASA için yapılan operasyonel görevlerden 7.'si. Crew-7 görevi. SpaceX'in toplamda da 11. insan görevi. Türkiye roket yapısı hangi yakıtı kullanır? Şimdi sanırsam Roketsan'ın yaptığı roket katı yakıt ve sıvı yakıt kullanılacak. Sıvı yakıtın hangi yakıt olduğunu bilmiyorum. Hidrojendi galiba. Hidrojen kullanacaklar galiba ama hidrojen kullanmazlarsa da kerosen olur büyük ihtimal. Uğraşmamız en yakıt, en basit yakıt olduğu için. Çünkü bu o kadar büyük bir buharlaşma derdimiz yok. Ki kerosenle de bir roket yapmak aşırı güzel olur yani. Çünkü eğer ki mühendisliğiniz iyiyse bu gördüğünüz roketi yapabilirsiniz. Çünkü şu anda bu roketin performansı gün geçtikçe daha da sıkılıyor yani. Şöyle düşünün. Bundan bir yıl önce falan 15-16 ton arası taşıyordu bu roket. Yeniden kullanılabilir modda bir tane. Harcanabilir modda demiyorum. Yani indirdiğiniz takdirde 15-16 ton taşıyorken şu anda 17-18 ton taşıyor. İnanılmaz bir sayı. Ki büyük ihtimalle harcanabilir moddaki taşıyabileceği yük de artmıştır diye tahmin ediyorum. Belki artmamıştır. Belki belli düzeltmelerle şey yapmış olabilirler. Hani belli bir saniyede motorları kapatma gibi ya da inişi belli bir saniyeden sonra yapma gibi düzeltmelerle belki bunu sağlamışlar ama belki de dediğimiz gibi tamamen performansı arttırıp her ay yukarıda performansı artmıştır. Let's get to know our Crew-7 astronauts a little better. We'll start off with none other than the commander herself, NASA astronaut Jasmine McBelly, making her debut spaceflight. My name is Jasmine McBelly. I'm the commander of NASA's SpaceX Crew-7 mission to the International Space Station. Baldwin, New York is where I grew up. I always loved team sports from a really young age because you rely on one another, and that's something that I think is really important to know going forward in your career. Şimdi bundan birkaç gün sonra da şey görevimiz var. Biraz bakalım önümüzdeki günlerde neler var. Bunlara bakmakta fayda var. Yanına şeye bakalım. Bugün görev SpaceX'in kaçıncı fırlatmasıydı? Ona bakmak istiyorum. Çünkü bu yıl içinde sanırım 60. olacak galiba. Yok 58'miş. Yani SpaceX bu yıl içerisinde 58 farklı görev fırlattı. Gerek Falcon olsun gerek Falcon Heavy'ye toplamda 58 görev fırlattı. Bu yılki hedefleri 100 fırlatmaydı. Bakalım bunu başarabileceklerini göreceğiz. Ki yaklaşacaklarını düşünüyorum ben. Şu anda 60 fırlatmayız. Daha birkaç ayımız daha var. Ve birkaç ayda bence SpaceX bir şaşırtabilir. Şaşırtıp bir yılda 100 fırlatma yapabilir bence. My name is Andreas Mogensen and I'm the pilot of NASA's SpaceX. Şimdi astronotlarımız gösteriyor bu arada. Ben bunun şeyini yapmıştım. I was born in Copenhagen, Denmark. In 2008, Bundan sonra neden ISS'e çıkıyor? 2024 yılının başında olacak. Exium 4 görevliydi sanırsam. 4 görev sanırsam. Exium 4 göreviyle beraber yani bizim Türk astronotları da uzay ISS'e gidecek. Orada 2 haftalık bir süre geçirecekler. İşte deneyler vesaire yapacaklar. Orada bir süre geçirecekler. Ya şu an ISS'e gitmek marifet değil. ISS'te bir şeyler yapmak marifet. İşte bizim de bunu yapacağımızı düşünüyorum. Evet, şimdi ilerleyen günlerde bizi neler bekliyor? Yarın, daha doğrusu bugünü yarına bağlayan, hatta direkt sabah yani, direkt sabah, önümüzdeki sabah 4'te bir star görevi var. Tabii bunu yapmayız. Sadece. Ama pazartesiye bağlayan gece saat 3.30'da Japonya
yani JAXA olarak, Japonya Uzay Ajansı olarak Ay'a bir iniş aracı fırlatacaklar. Şu anda bu yıl iniş araçları artık bayağı bir fazla fırlatılmaya başladı. Bu da artık yavaş yavaş bizim insanlığın Ay'a geri dönüşünü simgeliyor zaten ki bu Japonya'nın yani devlet olarak ilk Ay'a iniş denemesi olacak. İki farklı araç fırlatacaklar. Slim ve X-Rizm diye. Slim ilk A100'e göre geliyor. A100'ün inecekleri göre fırlatacak araç. Diğeri ise bir X-Ray ve spektroskopi gözlem aracı. Astronomi bağlantısını diyebiliriz. Astronomi aracı. Astronomi, uzay teleskopu. Evet, Türk astronotlarını SpaceX Falcon 9 ve Crew-7'la fırlatacak. Hatta benim beklentim lütfen olsun, lütfen 5. Dragon'da. 5. Dragon'da fırlatalım bunu. Rounding out our fully international crew is Roscosmos cosmonaut Konstantin Borisov. He was selected to the cosmonaut corps in 2018 and today marks. Yok, ikinci aracımız X-Razma dünya yörüngesinde kalacak. Slim Ay'a gidecek. My name is Konstantin Borisov and I'm a mission İki specialist. araç Ay'a iniş yapmıyor. SpaceX Crew-7 mission to the International Space Station. For those who ask what spaceflight is, I would say that we have three big jobs on the space. Evet, sonrasına bakalım. Bu hafta içi Salı günü. Sanırsam bu yıl ikinci ya da üçüncü oldu. Atlas 5 fırlatması var. 5-5-1 konfigürasyonu var. Silent Barker isminde bir görev. Bir Nerol görevi yani. ABD istihbarat ofisi. Nasıl? ABD istihbarat ofisi bir görevi. Yani Nerol dediğimiz oluşum ABD'nin casuslarını yapar, fırlattırır. Buna ait bir görev olacak tabii ki. Uyu'da herhangi bir detayımız olamaz. Çünkü buna classified yani gizli diyoruz. Gizli bilgi. Ama bu görevde şunu görüyorum ben. Yani Next Space Flight'in yazdığına göre gizli ABD Hava Kuvvetleri ve Ulusal İstihbarat Ofisi ile ilgili bir işbirliği var. Gizli bir işbirliği var. The first thing that you notice is the white dragon on top of the Earth. Its neck craned into the number 7 for Crew-7. O evet. Pazar günü ayın 31'inde saat 5'te bunu da yapabilirim bu arada. Yapılabilir. Transport Tracking Layer var. Bu da ABD ordusunun yeni başlattığı bir program. Farklı teknolojiler test ettiriyor. Fırlattırıyor SpaceX'i. Starlink tarzı gibi diyebiliriz. Bu da yapılabilir. Bu arada ben biraz daha chat'e bakayım. Ay çalışmaları kolonileşmeye mi bağlanacak? Kesinlikle. Zaten hani olay biraz da buna gidecek zaten. Her ister istemez. Uzay Ajansı Luna'nın Tuana'nın mı? Yok ya hangisini bahsettiğini bilmiyorum. Görmüşüm mutlaka da. Evet, Artemis'e geçtik bu arada. Şu Artemis programıyla ilgili videolar izliyoruz. Burada Artemis 2 görevinde kullanacak. Orion uzay aracını görüyoruz ve aynı zamanda onun içine gidecek astronotlarımızı. Ve benim favori astronotum şu anda. Victor Glover. Şu anda 2024 sonu hedefleniyor. Artemis 2 görevi için ama büyük ihtimalle 2025'e kayacak. Çünkü bu görevi erteleyen en başına sebep, ya daha doğrusu iki sebep var. İlki en az erteleni kule olacak. Kulenin konfigürasyonu değişiyor şu anda. Mürettebatlı uçuşlar için hazır hale getiriyorlar. Burada da astronotlarımız taşıyacak araçlarımız burada. Tamamen elektrikli. Konopili galiba markamız. Neyse. Ve aynı zamanda dediğiniz gibi mürettebatlı taşıma fırlatmalara uygun hale getiriliyor kuleler. Kule. Ve aynı zamanda tamir süreci var. Çünkü Artemis bir görevinde hasar aldı. Ve bir diğer ana sebebimiz, ana sebebi ise Orion'un aviyonikleri olacak. Çünkü ABD Kongresi'nin şart koştuğu bir şey var Orion'da. Yeniden kullanılabilir. Yani hafif bir şekilde başlayıp daha sonrasında
Yani tamamen bir yeniden kullanılabilirliğe geçiyor. Bunun için ilk aşama aboneliklerden geçiyor ve aboneliklerin yeniden kullanılabilirliği uzun sürüyor. Entegrasyon uzun süren bir aşama. Bu yüzden de bu erteleyecek. NASA OECD'nin NASA'nın yaptığı takvimleri inceden denetleyen kurum olan NASA OECD bunu öngörüyor. OECD değil NASA. Inspector General, evet. İnceleme ofisi. Volkan bir şey sormak istiyorum. Ay'a serbest gibi bir base kurması ne kadar zor mesela? Falcon Heavy Ay'a serbest gibi gerek kişiye taşısa ya da Falcon Heavy süpürgesi daha sonrasında. Acayip zor. Acayip zor. Çünkü böyle bir üretimi sen daha yeni dünyada çözmeye başlıyorsun. Ayda takip etmek için. Yani buna daha çok var. Şimdi şöyle, ya, Ayda Starship tarzı bir araç üretmeye gerek var mı? Onu düşünmemiz lazım hani. O yerine daha farklı tarzlar, nükleer belki, nükleer etki geçtim hadi. Belki daha güçlü araçlar üretebiliriz. Daha verimliler ya da hidrojen kullanan. Çünkü şöyle bir durum var. Zaten SpaceX hani Ay'dan kalkıp Mars'a gitmeyi yörüngede yakıt ikmali eliyor. Yani, SpaceX ne yapacak? Yörüngede bir yakıt deposu yapacak. Bu da ne uzun bir Starship. Normalde daha uzun bir Starship yapacak. Ve onu yörüngede dolduracak, yollayacak. Yani yörüngede dolduracak, sonra Starship gelecek, yakıtını alacak ve gidecek. Bu senaryo böyle eliyor SpaceX ki mantıklı da. Yani uzak gezegenlere gitmek dediğiniz gibi her türlü yakıt ikmaline daha mantıklı. Çünkü hani Ay'ın pek o anlamda bize kattığı bir şey yok. Eğer yakıt ikmali gibi teknolojisi yoksa yörüngede tamam bu mantıklı. Aracı Ay'da inşa edip bir de aracı Ay'a indirip Ay'da yakıt ikmali yapıp öyle gitmek. Hani Ay yüzeyine yakıt ikmali yapmak eğer teknolojisi varsa yani biz buna iş sürüyoruz. Institute Research Utilization dediğimiz olayı yapıyorlar. Yani bir İSU sistemi kurup orada yakıt üretip dolduruyorlar aracı. Ki SpaceX'in Mars'ta yapmak istediği de bu. Ve kesinlikle yani şöyle düşünün. Yani aşağı yukarı 50 metrelik bir devasa bir yapı inşa etmeniz lazım. Bir de dikey olarak. Çünkü sadece dikey işlemler yapar. Hani yatay olsa belki bir nevi belli bir tesis kurulabilir ki ona yakın, orta yakınlıkta bir gelecek. Ya o pek mümkün değil. Çünkü Starship'lerin 9 milimetre çapında bir şey. Kaç fırlatma gerekiyor? Yani bir de bunun indirmesi var. Çünkü şöyle fırlatılan yükün asıl tutan kısmı genelde yakıt olur. Mesela Starship'in yakıt Şimdi Starship mesela kabiliyetli yapması en önemli sebebi sadece yakıt değil, yük değil. Yani mesela 150 ton, 250 ton taşıyor. 250 ton taşıyor. Peki neden? Neden sürekli arttırmaya çalışıyor? Çünkü SpaceX'in hedefi şu. Mars'a daha çok yük taşıyabilmek için. Bu aracın mümkün olacak yakıt taşıyabilmesi lazım ki her uçuşta daha az uçuş yapılsın. Depoları doldurmak için. Kesinlikle. Şu an aşağı yukarı 22 dakikamız kaldı. 22 dakika sonra fırlatmamız gerçekleşecek. Ve Falcon 9 Crew-7'nin ve içindeki 4 astronotumuzun bölgeye fırlatacak. Daha sonrasında bir gün içerisinde SpaceX bir ISS'e ulaşmış olacak. The trunk can also carry unpressurized cargo, and on some cargo resupply missions, we use Dragon's trunk to deliver the new solar arrays that are being installed on the space station. As always, Dragon will be delivered to orbit today by SpaceX's Falcon 9 rocket, which provides 1.7 million pounds of thrust on its first stage, thanks to its 9 Merlin M1D engines. Once the first and second stages separate, these engines are also used to help land the first stage. First stage will perform 3 burns today as it makes its way back down to Earth. First is the boost back burn, where 3 of the M1D engines will reignite to help. Ya artık 2 yıl olur mesela. Göreve göre 2 yıl olacak her türlü. Çünkü transfer penceresi beklemeniz lazım.
quickly ignite and shut down to help slow Falcon 9 down as it prepares to re-enter the Earth's atmosphere. And then finally, the landing burn. That'll be where 3 engines will slow down the rocket enough to perform a precision landing back down on landing zone 1. Meanwhile, the second stage continues to orbit, powered by one Bu arada single sonraki Merlin görevlere rocket bakalım. Yani with önümüzdeki over görevlere. Değil. 220,000 Transport and pounds of Tracking Layer thrust. görevimiz The var. second stage will secure Dragon's Starlink var entry yine. into low Earth orbit before İkinci sırada separating, fırlatması leaving var. Dragon to continue its journey to the space station on its Soyuz own görevi var. course. Soyuz astronot görevi About 40 var. seconds after separation, Ve Dragon's nose cone Eylül'e controls geldiğimizde ignition Eylül'de again, Atlas exposing 5 Poseidon's roketiyle navigation beraber controls that help bir Dragon autonomously fly to the space station. Amazon'un internet uydularını fırlatacak bir görevleri var. Demo görevi. Bu ilginç oldu çünkü bu görev aslında Vulcan'dan bu Atlas'a geçti. Let's check in with Ronnie for a quick status update. How's it going, Ronnie? Thanks, Jesse. We are still looking good for an on-time launch, just over 20 minutes. Şöyle, And we'll Crew keep Space monitoring Program all the oynuyorum. critical systems. İşte ya şu an bayağı bir oldu oynamayalı ama Call out for RP1 bir ay, below 2 ay oldu Fleet ya da on 2 aydır stage falan two. oynamıyorum galiba. So that means we are, of Yani course, yayınlarda oynarız. lift Sorun, off. yani güzel olur Both cidden. Dragon and Eğlenceli olur. Falcon 9 Keyifli olur continue sizin to be işinizde. healthy, and we're not tracking Oynayabiliriz. any major issues Benim outside. şu an sorunum şu, ben şu an Right now, evde we're değilim. continuing Şu an to işteyim, prep o the ayrı. vehicle for flight, Şu and anda evimde propulsion kalmıyorum. Evimde will begin tadilat in olduğu için. T-35 minutes. Aşağı yukarı bitmek üzere Also, neredeyse. for the Yani call birkaç out 2 aksaklık minutes çıktı. ago, Onları the launch bekliyoruz olması. escape system is Olduktan now sonra evime geçeceğim ve rahat rahat daha range, iyi which yayın is yapacağız. monitoring Ondan keep out şüphem yok. zones and Aynı zamanda other key flight 1080p'de. requirements. Ya şu anda Also, StreamYard'da we yayın know yapmamızın no tek sebebi issues, and they are good to internet progress sıkıntısı. today. Yani internetim olmadığı Weather iyi olmadığı also zaman looks good, and yayınları we are still StreamYard'dan yapıyorum. tracking just a 5% chance of violation at our T0 time. But as a reminder, today we have an instantaneous launch window, driven by the orbital mechanics constraints of the Next spacecraft's Spaceflight adını orbit. verdiğimiz bir Fun sitemiz fact, var. the Buradan technical term for that yani window is önümüzdeki called a rendezvous. günlerde, So at this haftalarda, point, if we aylarda, hear a hold for hatta any yıllarda reason, we will have to belirli olan stand down böyle tonight because of bilgisayarım the şu an tüm uzay instantaneous launch görevlerini window, görebiliyoruz. and instead target our backup opportunity, which is tomorrow at 3:04 a.m. Eastern Time. Ve tabii en For önemlisi now, with all ilerleyen systems go, zamanlar, let's turn it ilerleyen back over to ayda yani Courtney for a Eylül status ayında update from gözüken Houston. Starship ikinci uçuşu. İkinci Starship uçuşu. Thanks, Ronnie. The flight controllers here in Mission Control Houston are ensuring that the space station is ready to receive Dragon. They're also checking all communication links between the station, Dragon, and the ground are working properly, and right now everything is proceeding as planned. Teams here in Mission Control Houston, the team in Hawthorne, and the astronauts aboard the station will monitor the autonomous docking of Dragon tomorrow when they enter joint operations, which happens when the spacecraft enters the approach ellipsoid, which is an invisible boundary that helps us monitor spacecraft arriving and departing. After docking, the crews will perform a series of leak checks, then work to open the hatches both on the Dragon side and inside the station's pressurized mating adapter. We expect hatch opening to happen about an hour and a half after docking. Once on board, the astronauts will be greeted by the space station crew and will then join in for opening remarks for the new crew members. Here in Mission Control, Flight Director Chris Dobbins is on console overseeing the team for launch, and Flight Director Judd Freeling will be on console tomorrow for docking. That's it from here in Mission Control Houston. I'll toss it back to the team in Florida. Daryl, how's it looking? Thank you very much, Courtney. Şu anda gördüğünüz gibi yakıt dolmuş son hız devam ediyor. Çıkan buharlar yakıtın soğukluğunu gösteriyor bence. Şu anda yakıtı tamamen full diyecekler ve daha sonrasında yani geri sayımın son aşamalarına geleceğiz. Tabii ki Next Spaceflight sitesinin linkini atarım. Hatta hemen atayım. Top of the rocket, Falcon 9 rocket fueling. That operation is well underway. Launch escape system is armed. Bir güzel bir konu belirleriz, onu yaparız. Vakit lazım sadece ve tabii ki de internet. As you just heard there, SpaceX is Ya öyle zaten oynadıkça şey oluyor, gelişiyorsun. looking at a sensor issue. So trying to determine if the sensor is giving good data, good reading, or if Start at stage 2, last loading. If they're looking at something else, of course we'll keep close tabs on that. Şu an burası benim ya ilerleyen yıllarda çok tutmak istediğim bir yer. Cape Canaveral, daha sonra Kennedy Uzay Merkezi'ndeki.
izleme alanı, medya izleme alanı. Çok işte izlemek istedikler. Herhangi bir fırlatma. Önemli bir şey olması daha mutlu edici olur tabii ama bu yani. A lot of redundancy in the systems, as you mentioned, and those sensors have to make sure that the engineers understand exactly what they're looking at. So we'll again keep tabs. In the meantime, here's a little bit about Crew-7. Lieutenant Colonel Jasmine Mogbelli, military helicopter test pilot. There she is. She hails from Long Island, New York. She's a mother to 2 twin girls, and she is the mission commander. This is pilot Andy Mogensen's second trip to space station. His first was as the flight engineer for the... Dediğim gibi hala sonuçlar yapabiliriz. Fırlatmayı beklerken. Mission specialist Satoshi Furukawa's interest in space began when he was 5 years old. Bu arada bizim Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuzda bir Kerbal Space program kanalımız var. Orada Kerbal Space program oynayan arkadaşlarımız size yardım edebilir. Aynı şekilde. Kerbal ayı sonlarınızda. More than 10,000 people all gathered, including these folks. Some special students. Those kids are students, right? College students. They're part of the First Nations launch, and they're giving us a big wave from the Banana Creek viewing location. They're from the University of Washington, University of Colorado, and Queen's University. We're visiting as part of NASA's First Nations launch, an Artemis Student Challenge, where they design, build, and launch their own high-powered rockets. And those students that you saw there in the stands, they were the grand prize winners. So welcome and enjoy the launch. T-minus 14 minutes and counting. Awaiting Crew-7 are 7 crew members at their destination at the International Space Station. I caught up with 3 of them as they were zipping around the Earth. Hey, Daryl, good morning. Well, good morning to you, Frank, Stephen, and Woody. Okay, minutes away from liftoff. You're inside the spacecraft. What's it like? The rocket is a living, breathing machine. We fuel the Falcon 9 rocket on the pad while the crew is on board. I expected that my heart would be racing, but actually it was just so much like training that I felt quite calm. Yok amcacığım, sadece gökyüzünde arada görünüyor. Oradaki görmenin sebebi yani baktık ışık motorunun ışığı falan mı? Yani yok. Güneş paneline gelen güneş ışığının yansıması. Yani sargının parlaması. Herhangi bir uydunun da ISS'in de parlaması sebebi bu. Çünkü hani uzayda oluyor ve belli bir açıdan güneş ışığı alıyor. Güneş ışığını da dünyaya yansıtıyor. Starlink'lerde zaten belli bir süre boyunca ışık yansıtıyor ama daha sonrasında asıl operasyonel yörüngesine çıktığında yani 500 km civarına çıktığında herhangi bir ışık yansıtmıyor. Çok hafif oluyor. Yansıttığı ışık yani çok zor bir şekilde görülüyor. Bilal Coşkun, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi Ayrıcalıklarla ilgili yayın yapmış mıydınız? Evet, yaptık. Hem fırlatmasını hem de inişinin canlı yayını yaptık. Fırlatmasını Anıl'la beraber yaptık. İnişi ise internet sıkıntısında da ben yoktum. Anıl yaptı. Anıl yaptı yayını. Kanalda izleyebilirsiniz. Çok güzel bir yayın yaptı. I don't know. It required assistance from 2 crew members, so I don't know. I'll give it an 8.5. Okay, that was very kind. All right, well, before the Crew-7 got into their spacecraft, we got a picture with the Falcon 9 booster that will take them up into space. There they are on the business end of those 9 Merlin engines. Once we leave planet Earth, these fine folks at Johnson Space Center will take over. This is mission control. We are still continuing to assess that sensor and proceeding with the count. Okay, so as you heard, they're şu anda ortam bir an geri sayım duru diye korktum cidden. Ertelemeyin ya. Sorun olmasın. Astronotlarımız sorunsuz şekilde gitsin zaten. Biz de yayınımızı güzelce yapalım. Ertelemeyiz.
So Jessica, as we count down these last few minutes, you've got the launch team. They're taking a look at a sensor and some of the readings there. At the same time, we're proceeding forward. Şimdi şöyle, bir saat dediğimiz geri sayımda bir sürü prosedürler gerçekleştiriliyor. Yani yakıt dolumları. Şu an yakıt dolumu bekliyoruz. Yani son 2 dakikaya kadar yakıt dolumu gerçekleşiyor. Falcon 9'da. Ki Starship'te de öyle aynı şekilde. Bunlar ise güvenlik önlemleri çerçevesinde yapılıyor. Bunu beklemek zorundayız zaten her türlü. Yayını bir saat önce açmalarının sebebi şu. NASA daha önce açıyor. Şeffaf bir kurum olması gerektiğinden dolayı. Çünkü NASA Amerikan vatandaşının vergisini alıp o vergiyi kullanan bir. Yani vergilerin bütçe olarak aktarıldığı bir kurum ve o bütçeyi de vatandaşına ne yaptığını göstere kullanması gerekiyor. Şunu şöyle yapsak. Kullanan bir yapı olduğu için her şeyi göstermesi lazım yani. Giysi giyiminden tutun, fırlatma alanına gidene kadar, hatta kenetlenmeye gidene kadar her şeyi gösteriyor NASA. Bunu göstermek zorunda. SpaceX'e bundan biraz daha az gösteriyor. O da biraz daha izleyici tutmak için. Ya da daha çok kendi personelini uğraştırmamak için. İlla ki bunlar geçecektir. Yani illa ki bu şeylere değiştirmeler yapılacak. İşte daha az fırlatmayı. Ama şu anlık yani bu tür olan şeyler, ya bu tür gördüğünüz şeyler yani olabilecek en hızlı hali. Coming up on 9 minutes until liftoff today, which is also about the same amount of time it takes to get to orbit, a 9-minute ride. That's about the time we'll see second stage cutoff. A few minutes after that is when we'll see Crew-7 separate from the second stage. And we'll be listening to some performance calls as we get into the final countdown, of course, and then after liftoff. On the ground, you'll hear birazdan son geri sayıma geleceğiz. Zaten 8 dakika kaldı. Artık yavaş yavaş son aşamalara geliyoruz. İşte ne olacak? Motor soğutması var. Daha sonrasında destek kulemiz yani transporter erector dediğimiz şu soldaki yapımız geriye doğru çekiyor. Bu yapı neye yarıyor? Bu yapı Falcon'un elektrik balansı. Falcon'un elektrik sağlıyor, yakıt sağlıyor, ısıtıcı sağlıyor. Direkt genel olarak bu yakıt verme konusunda görevli. İşte bu yapımız geriye çekilecek ve daha sonrasında zaten uçuş bilgisayarı devreye girecek ve zaten son bir dakika kalıyor olacak. Ardından kalkış işlemiyle beraber. You'll hear those different calls throughout the flight uphill, along with key performance callouts from the guidance, navigation, and control officer, as well as the propulsion lead. Evet, son 7,5 dakika. One of the next callouts that we're listening for is the announcement that Stage 1 engine chill has started. Right now, the propellant in the tanks is isolated from the engines, but at T-7 minutes, we'll open up the engine pre-valves and start passing just a trickle of liquid oxygen through the Merlin engine pumps, chilling the engines for the start sequence. We do this because the super chilled and densified liquid oxygen is really cold, and we use that small amount of LOX to basically prepare the engine hardware. There's a call out for engine chill, so now we're basically preparing that engine hardware to flow all the LOX and propellant into it during flight. Next up, we should hear the call out for Stage 1 RP1 load completion. And Dragon SpaceX, stand by for final go, but please confirm crew displays are configured for launch. SpaceX Dragon crew displays are configured for launch. Yani bir de boş bir düşünce. Yani astronot öldürmenin ya da astronotları öldürüyormuş gibi yapmanın NASA'ya hiçbir faydası yok. Faydası çok zararı var. Hani öncelikle hani şey bakımından bakalım.
ederler. In confirmation that RP İmaj bakımından düşün, astronotlarınızı öldüren bir uzay ajansı. Yani ne kadar mantıklı bir bakış açısı ki. İnsanların böyle bakması ne kadar mantıklı ki. Niye yapılsın? Öyle bir durum var. Hadi yani yaptılar. Yani amaç ne burada? Nasıl burada pek bir dikkat, yani mesela iyi anlamda dikkat çekmiyor ki. Diyor ki abi adam astronotlarını öldürdü falan diyorlar. O yüzden de boş bir şey. Yok astronotlar ölmemiş falan da ya. Tamamen saygısızlık. Yani öncelikle hayatını kaybeden astronotların yakınlarına büyük bir saygısızlık. Sonra kendilerinin hatıralarına büyük bir saygısızlık. Yani diyecek pek bir şey yok ya, insanlar ağzını söylüyor. Yes. We're continuing to check through a couple more fueling milestones, including one around the 2-minute mark, where we will hear that the liquid oxygen is finished on board the second stage. Dragon is configured for terminal count and Dragon's on internal power. Şu anda araç kendi gücüne geçiyor. Araç kendi içindeki elektriği kullanıyor. Yani kesinlikle. Hiç olumlu bir reklam değil. Ki herhangi bir amacı da yok. Amaçsız bir komple teorisi. Yani şef ya da aşağı yukarı komple teorilerini hakim olmaya çalışan bir insan. Eğlenceli oluyor okuması cidden. Hani aşağı yukarı bak ve insanlar hani belli şeyleri belli mantığa yine oturtabiliyor da bunun hiçbir mantığı yok. İşte ne? Ay'a inilmediği üzerine şey üzerine oturuyor. Amerika güç akıbeti olacak. Yine mantıklı yani Ay'a inen bir ülke. Çok mantıklı. Yani yine mantıklı yani şey. Çıkış noktası. Ama işte çıkıyor abi. Amerika yani. Ayhan abi çok güzel bir şey işte. Kompütörlerin çıkış noktası Amerika'dır der ki çok mantıklı. Doğrudur yani. Yani her türlü komplo teorisini bulabiliyorsun işte. Hatta adamlar hani işte artık abartmış. Tüm komplolarını birbirine bağlıyor böyle. Ağa ölmüş işte buna bağlı. Kömürsüyoruz işte. Adını kuran bilmem ne falan. Bunları hep birbirine bağlamış. Devam ediyor yani. Adam bunları beraber anlatarak şey yapıyor işte. Obviously, this liquid oxygen that we're loading is super chilled, so a little bit of that will boil off in the hot Florida air. Stage 1 lock loading is complete. Great view of Crew-7 there inside of the Dragon spacecraft, awaiting liftoff just under 3 minutes from now. Ya bak bunlara bir şey demiyorum. Bunlara hani bir mantık çerçevesi, kendilerince bir mantık çerçevesinde oturtabiliyorlar. İki skoyla burada bir şey demeyeceğim. O bir şey diyemem ona. Çünkü muamma olaylar var cidden. O anlamda iki skoyla dolayında. Ya bakınca da çünkü cidden hani Now about 2 minutes and 30 seconds until launch. Bunu belki sonra konuşuruz. Next milestone we're looking up for stage 2 LOX load to complete. Additionally, shortly after that, we'll hear gas closeout begin. Yakıt dolumu kapanacak birazdan. Yakıt dolumu tamamlanmasıyla beraber artık vented overboard through the umbilicals and the strong back itself. Yani o iki square en hafif olan kompütörün olabilir. Baktığımız zaman. Çünkü çok daha fenaları var yani. Okuması eğlenceli olur. Uzayla ilgili olanlara pek öyle ilginç. Şöyle bir durum var. Yani uzaya girmeden çok daha ilginç bir problem var. Düz dünyada falan da. Yani uzaya gidiliyor ama işte Amerika'nın gizli uzay programları varmış. Amerika'nın askeri uzay istasyonu varmış falan. Vesaire.
making sure the transition to final countdown is smooth. Bakınca evet. Coming up at T-1 minute, we'll hear that Dragon is in countdown. Its computer will Hatta switch şey to böyle countdown ölü mode. We'll görüle also devam hear that etmiş. the flight termination 20'ye, system on Falcon 22'ye 9 kadar. is armed. 22 Falcon 9 verdi. has been started. Galiba 21-22 o civar bir şey olması lazım. İşte ayda uzayda bu ne bulmuşlar gelmişler falan hani. Yani yine bunu röpte başına koy. Yani Ay'a gidilmediğinden daha iyidir. Yani en azından şey yapıyor. Evet, onları da çözmek çok kolay gerçi de. Dragon, SpaceX, go for launch. Olabilir aslında olabilir. Yani uzayla bağlantılı kompütörlerle ilgili güzel olabilir. Evet son 30 saniye o zaman artık fırlatmaya odaklanalım. Evet artık uç bilgisayarımız kontrolü aldı. Motorlarımız soğutuldu. Artık son yapılacak şey motorların ateşlenmesi. Şu an büyük bir ateşleme sekansına başlamış olacaktır ki birazdan 9 mermi motoru ateşlenecek ve Falcon 9 gökyüzüyle beraber buluşacak. Birazdan yeşil bir parlama göreceğiz motorlarda. Bu motorun ateşleme sıvısı T-tab'in ateşlenmesi o. 3, 2, 1. Ateşleme geldi. Alkış. Evet. Burada bir görevimiz. Başına sırasında. Biraz kalkışını yapmayalım. Stage 1 propulsion is nominal. Evet. Etkilerimiz normal. Good calls from the propulsion officers here. Propulsion's nominal. Evet, şu an gökyüzünü parlatan ufkumuz var diyebiliriz. Işın kılıcımız var. Telemetri bilgilerimize geldi. Nominal power and telemetry. Yani şu anda Meksiko'ya yaklaşmış. We are just about T plus 45 seconds into the 7th rotational crew mission on board Dragon and Falcon 9, and right now the vehicle is throttling down to help us pass through the period of maximum Şu dynamic anda evet Meksiko'ya ulaştı. Meksiko uçuş boyunca aracımızın üzerinde aldığı maksimum aerodinamik basıncı simge aşama. Burada roketimiz üzerinde en yüksek yükü oldu. Stage 1 throttle up. Confirmation we have moved through max Q and are throttling back up. Copy, 1 Bravo. Kesinlikle bunu orada canlı dinlemek güzel. Evet şu anda 20 kilometre yükselmeye devam ediyoruz. Engine chill on the second stage MVAC engine. We will then be looking for Miko. Ve main engine cut off. hızımız ise saatte 2900 kilometre. Şu anda Merlin vakum motorumuz soğutuluyor. Really incredible nighttime views of Artık Falcon yavaş 9 yavaş and Crew-7 aşama ayrılmasına on gelmek screen right üzereyiz. now. So as Leah just mentioned, we are keeping an eye on a couple of critical flight milestones coming up back to back here. Stage 1 throttle Those are down. going to be Miko. So main engine cutoff now that we're throttling down stage 1, followed by stage separation and second stage ignition. Main engine cut off. Stage separation Ve confirmed. aşama ayrılması gerçekleşti. Artık mürettebatımız neredeyse uzayda. 80 kilometre uzay sınırındalar şu anda. Birazdan uzaya ulaşacaklar. Ve şimdi artık görevimiz ikiye ayrılıyor. Falcon 9'un inişi ve Crew-7'ın yörüngeye, stabil bir yörüngeye ulaşması. This is the second stage, powering Dragon on its flight, now traveling almost 4,000 miles per hour. Over 3 minutes since launch. Abort mu bir şey dedi ama orası tam duyamadım. The spacecraft and our first look at the crew inside. Güzel, güzel. Çok güzel. We'll be standing by for Seco. That's the next major milestone for this second stage engine that comes shortly before 9 minutes into the flight. So we've still got some time on this engine. So right now, while Crew-7 makes its way to orbit, our first stage booster is making its way back to land. So you may hear the callouts here on the net shortly that we are in the middle of our boost back burn.
Right now, stage 1 is coasting. SpaceX trajectory nominal. Good call-outs there. Her The şey Dragon çok is güzel. on the right track. And confirmation from Commander Jasmine Mobelli. Şöyle Falcon'da bu herhangi bir şey almıyoruz. Görüntü almıyoruz şu anda. Continuing to see good performance on this lone Merlin vacuum engine on the stage. Also, as we've heard, nominal trajectory. That's the guidance, navigation, and control officer here at SpaceX stating that we are on the correct path. Dragon's pointed in the right direction. The second stage continues firing until, like we mentioned, second stage engine cutoff at about 8 minutes and 50 seconds into the flight. Right now, we are 4 minutes and 30 seconds since our on-time liftoff, now traveling at 5,000 miles per hour. Aborteli şey This single Merlin vacuum engine can İşte provide ne over ilgili acaba diyeceğim. 220,000 pounds of thrust in the vacuum of space, doing its job to take our crew to the International Space Station today. Dragon SpaceX trajectory nominal. More good news from Mission Control. Acquisition of signal, Marina. So with that Bermuda call out, we actually know that the ground station transmitting this flight data back to us is coming from Bermuda. The crew is currently pulling a little more than 1G as the second stage engine continues to propel their flight. Continuing to hear good calls to the crew. Now 5 minutes. Hala bak biticiyle ilgili herhangi bir şey yok ya. Göremiyorum çünkü kafayı yedim. Samimi söylüyorum. Again, we will continue to see the second stage fire for about 3 more minutes. Shortly after second stage engine cutoff, we will see it separate from Dragon, which will continue its journey. Birinci aşama. Hayır, birinci aşama nerede? Now at this point in the flight, we are just about 15 seconds away from stage 1 entry burn. Ha, tamam, yok, siz sıkıntı. Tamam, şu an birazdan birinci aşamamız atmosfere giriş ateşlemesi yapacak. Gayet görüntü aldık. Şimdi atmosfere, dünya atmosferine girerken birinci aşamamız motorun ateşleyerek hızını yavaşlatıyor ki bu şekilde oluşan sürtünmeden, ısınmadan, parçalanmadan kurtuluyor. Which you just had great views of on the left-hand side Evet, of the tamamdır, screen. tamamdır. Florida Space Coast beginning to come into view in the background. Evet, şu anda Florida'yı görebiliyoruz. Florida kıyısını görebiliyoruz. Çünkü birazdan Falcon 9'un birinci aşaması Florida Cape Canaveral uzay kuvvetleri üstünde bulunan iniş bölgesi 1'e iniş yapacak. Ve yakın zamanda burası kaldıracak. İniş bölgeleri kaldıracak. Yeni bir yere iniş bölgeleri yapacak. İniş bölgesi yapacak SpaceX sanırsam. Continuing to get good calls as we reach almost 7 minutes into the flight. Crew traveling at 9,400 miles per hour. Again, we still have about 1 minute 45 seconds left with the second stage propelling the crew. Şimdi 1 dakika 45 saniye daha ikinci aşama ateşledikten sonra motor kapatılacak. Kısa bir bölgeye oturmuş olacak Dragon. Evet, iniş ateşlemesi mi başlıyor? Evet, iniş ateşlemesi başladı şu anda. Artık iniyoruz. Bayağı hızlı bir giriş oluyor. Evet, iniş takımlarımız açıldı. Çok güzel. Başarılı bir iniş daha. Biraz korktum, hani seri bozuldu falan dedi. Hani çünkü hani orada bir abort mod falan dendi. Ne oluyor arkadaşlar? Great news there that stage 1 has successfully landed back at landing zone 1 in Florida. And stage 2 continues to propel Dragon and our Crew-7 crew members. We now are coming up on SECO, second stage engine cutoff. Again, looking at that about 8 minutes and 50 seconds into the flight. Everything continues as planned today, now traveling over 13,000 miles per hour. Again, we're looking for eventually a good orbital insertion at which we'll be traveling. Calls here at Mission Control in Hawthorne. Evet, şu anda ikinci aşamamız çalışmaya devam ediyor. Birazdan motor kapatılacak ve daha sonra Dragon ayrılacak. Sonrasında zaten artık yörünge manevraları kısmı başlıyor. Burası zaten bir gün boyunca devam edecek. Daha sonra bir gün sonunda
Dragon uzay istasyonuna ulaşmış olacak. MVAC shutdown. There's audio confirmation, and you can see on your screen that we have had successful second engine cutoff one of our MVAC engine. Dragon SpaceX. And good news there that Crew-7. Dragon SpaceX. Awesome to hear. Evet, motor kapatıldı. Artık görev tamamlandı diyebiliriz. Görevin ilk aşaması tamamlandı. Fırlatma aşamamız bitti. Artık bundan sonraki aşama, yani buna cause phase diyoruz. Yolculuk aşaması diyebiliriz Türkçe'de. Bu aşama tamamlanması oluyor. We are now coming up on 10 minutes into the flight. Of course, we saw second stage engine cutoff, and you're actually getting a look at their zero-G indicator there. Bu arada uçuşumuzun olmaz olmazı Spirit çekiminin başladığını belli eden oyuncağımız. Buna zero-G indicator diyoruz. Neymiş? O tembel hayvan. Tembel hayvan yapmışlar. Bir peluş tembel hayvan. And what we're doing right now is basically letting any residual dynamics of the vehicle settle out prior to separation. Şimdi birazdan astronotlarımız kemerlerini çözecek. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra. Hatta yani giysilerini çıkaracaklar. Bundan sonra. Crew looks like they're having a great time up in space too. Kabloyla mı bağlı hayvan? And as we stand by for that separation, shortly thereafter, we'll be looking for the nose cone to begin deploying. That command will be birazdan olacak. Shortly Crew Dragon'ın room kondisi açılıyor. Kilitlenme adaptörü ve aynı zamanda da 4 farklı Draco motoru orada bulunuyor. Dragon'ın burnunda bulunuyor. Bunların ateşlenebilmesi için room kondisinin açılması gerekiyor. Again, we had liftoff right on time today at 3:27 a.m. Eastern Time. The crew making a smooth journey into orbit. It's now been 11 minutes 20 seconds since that liftoff. We had confirmation of good orbital insertion, and we are standing by for a second stage separation from Dragon. Great views of mission control here in Hawthorne, Biz California. de alabilir miyiz o görüntüleri ya? And the SpaceX team standing in the background. Standing by for Dragon. Hani cidden artık yani ekibin sakinliğini yani SpaceX çalışanların hani sakinliğini görüyoruz burada. Ama o heyecanı biz Starship'te gördük. Bir daha göreceğiz. Hani buraların dop dolu oldu böyle. Aynı o Falcon Heavy uçuşundaki gibi. İnanılmaz bir görüntü cidden. Beni o çok heyecanlandırıyor. Tüm o çalışanların böyle çığlık atması, işte hava zıplaması, işte birbirine sarılması vesaire çok benim için anlamlı bir şey. Ve Dragon ayrıldı. Space travel is difficult, even though you make it look easy. So thank you for trusting us to get you up there. It's not a bad way to spend a day in the office. Stand by for words from the launch director. Hello, Crew-7. This is Launch Director here on Countdown. On behalf of the entire SpaceX Launch and Recovery team, I'm honored to welcome Dragon's first ever all-international crew to orbit. Счастливого пути, Gotor, Iterashai. Godspeed, Crew-7. Cheers. SpaceX, thanks for the ride. It was awesome. On behalf of Andy, Satoshi, Toshi, and I, we'd like to thank the multitude of people who've led us to this unique moment. Görüyorsunuz şu an motorlarla ateşlenmeye başladı. From 4 different nations, Denmark, Japan, Russia, and the USA, but we're a united team with a common mission. We hope to do serve to benefit our beautiful home planet and those on it. As you said, human spaceflight requires an unparalleled level of vigilance and rigor, and we thank all those who prepared not only us, but also this truly impressive spacecraft for flight. Finally, to our families, carry the greater burden of our choice to explore. Thank you. Go Crew-7, awesome ride.
really incredibly moving words from Commander Jasmine Mogbelli now that she and her international team are up in space. That is going to end our coverage from Hawthorne until we pick back up with our docking coverage, like Leah mentioned, just about 30 hours from now. But for now, I'm going to hand it back over to Daryl and Jessica at Kennedy Space Center to wrap up our launch coverage tonight. All right, thank you very much and great job. And Jessica, what a launch. Evet. Mürettebatımızı başarılı şekilde fırlattık. Şimdi artık benim için gitme zamanı geldi. Çünkü dediğim gibi işten yayın yapıyorum ve benim için biraz sorun oluyor. Şimdi çalışmaya geri dönmem lazım. Evet, herkese çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok güzel bir yayındı benim için. Umarım ki yayınımızı beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz yayınımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun gibi daha çok yayın gelecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere.